Abi adam 65 bin dolarlık longsword siparişi alıyor ve yapıyor. Diyor ki patlamış mısırınızı alın ve arkanıza yaslanın. Çünkü ben bu kılıcı yaptım diyor adam. Bu ne? Chat'te hediye etmek isteyenler varsa kesinlikle kabul ediyorum böyle bir hediyeyi, onu belirteyim. Bu kılıcı bana hediye eden bir de gelip üstüne beni What you're looking at is the sketch for Excelsior. Kaç TL mi bu? Bir kaç oluyor lan 65? Artık hesaplayamıyorum. 65 bin dolar kaç TL? 1.7 milyon lira. Hediye edecek varsa alırım. Onu belirteyim. The first thing we need to do is get our billets heated up and forge welded together. I'm starting with so much steel that I actually have to make 2 separate billets, and we'll combine them later on in the Damascus making process. Hepsini izlemeyeceğim bu arada videonun. Sadece aşamalarından biraz izleyeceğiz. Abi çok büyük emek var ama ya. Vallahi çok büyük emek var. Aleykümselam Emir abi. Dur sana ekran açayım. Evet abi hadi Ezel. Emre gelmişsin de ben seni susturdum ya bizdeyken. O yüzden duymuyorum. Dur açtım şimdi seni. Ya ben de aynısı oldu. Senin mikrofonun niye böyle oğlum? Senin mikrofonun niye dandirik? Kulaklıktayım ya. Mikrofonu şimdi koymaya çok üşendim. Koysana kanka, bok gibi geliyor sesin. Eyvallah. Emir abi bana bunu hediye eder misin? Ne abi? 65 bin dolar longsword. Damascus Steel'den. About 16 or 17 individual tiles. And that's how Sen de çoktur be abi. Pattern of the mosaic onto the surface of the blade. Abi yani And now our tile mosaic billet is ready for the final forge weld. This is the most critical forge weld of the entire project, and it's also one of the hardest to pull off. Şimdi nasıl? Kampiyans eyvallah, bakayım bir konuş. Alo. 10 numara kardeşim, aferin. Ben şu chat'tekileri bir banlayayım da. Banla kardeşim, acıma. After several hours of forge welding the pieces and drawing out the billet in the hot... Bak bağış geldi, bakamıyorum. Ben bunu ne zaman öğreneceğim be kardeşim? July, Missouri heat. I have yet to find Bu out anlaman lazım artık. Sen başarılı bir yayıncı değilsin. Aynen öyle. Bunu idrak etmen eyvallah, lazım. teşekkür ederim. İyi yayınlar demişsin. Tamam. Ben başarısız bir yayıncıyım abi. Aynen öyle. Kapa lan Next thing we yayını. need to do is get this blade normalized. I would like to introduce Kevin, the Minion Forge. Oo bak, yapımı 133 gün sürmüş. Get Excelsior in Yeni the gördüm forge bunu. and get it up to our first. Peki ne izliyoruz abi? Abi 133 günde bir kılıç yapıyorlar. Kılıcın 133 siparişi günde. önceden verilmiş 65 bin dolara. Yani 1.8 milyon liraya. Damascus Steel'den, tamam mı kardeşim? Yapıyorlar ve satıyorlar ve yapımı da 133 gün sürüyor bu kılıcın. 1600 degrees. Vay anasını. I brought it into the dark room here, and you can really see it's got a nice, even color on it. Alright, I gotta hang this thing up. I'm getting... That's hot! That's hot! İttiriyorum biraz daha. Bir dakika. Tamam. Burayı izlememiz lazım. Pull it out and take a look. Eyvallah. Have our first reveal. Kayrotiste kanka, eyvallah. Silecekler şimdi. Çeliğin şeyi çıkacak. İzi... Of. Güzelliğe bak. I think it came out absolutely Oğlum bu nasıl olabilir lan? Kanka Yani bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Çeliğin onu bir kendi açıklasana reis. çeliğin kendi deseni. Adamlar üzerine şey basmıyorlar bunda. Çeliğin üzerine bir desen basmıyorlar. Çeliği işleme sokuyorsun. Sokuyor yağın içine. Çıkartıp siliyor. Çelik böyle abi. Kendisi böyle. Damaskus ona deniyor zaten. Damaskus çeliği böyle işlemeli çıkıyor bak.
Bak hepsi böyle işlemeli çıkıyor, görüyor musunuz? Ve random işlemesi. CS'deki paternler gibi çıkıyor. Bak hepsinin işlemesi farklı. Böyle çıkıyor. İşte o artık sıcaklığına göre, o sokarken suyun sıcaklığıdır, yağın, onlara göre değişiyor abi çeliğin sıcaklığı. It looks like our Çeliğin tiles deseni, forge pardon. welded together. Ama bunun mesela beautifully Bununki de patern böyle çok, çıkmış. as well. çok güzel çıkmış. Çok İnanılmaz uyumlu iyi çıkmış. çıkmış, Kanka evet. bu arada. Evet, inanılmaz iyi çıkmış. Yokas, teşekkür ederim. Bunun güzelliğine bak ya. Guys, I'm super on edge right now. Kanka oyuna devam. Coloring from tempering the blade. Tempering the blade takes out a little bit of the hardness, but it makes it much, much tougher and less likely to chip and break. And now is the Yokas, time to eyvallah. start straightening the blade. To do this, I heat up only the center of the blade, and then I apply pressure in whichever direction I want to undo the warp. Peki şey yapınca, mesela üzerine işlem yapınca şey değişmiyor mu? Deseni değişmiyor mu? I hold it in place and cool. Sadece dış yüzeyine işlemiyor değil mi Emre? O çeliğin deseni. Kanka Bütün bak, içten dışa her yere sanmıyorum. işliyor. çünkü şöyle düşün. Çelik o üzerindeki desenle birlikte çelik halinde Evet geliyor. tamam, Yani hani şeye tek göre, bir madde, sıcaklığına göre, anladın mı? anladım. Aa. İçeride Eğer toplu, çok doğru. ısındırırsan This over muhtemelen time will değişir. fix the Ben de warping çok hakim issues. değilim Damaskus Sometimes çeliğine. I can straighten a section after one cycle, but sometimes it fights you and you have to do it over and over and over again before you finally get it. Uzatma Now, kanka, and it's devam kind of et. exciting. I got the layout for the fuller onto the blade on both sides. We can go ahead and take it over to the grinder, and I'm going to use a 1-inch, Feminist katil ya. 7 inches. We got a little pattern made of the artık guard, çıktı. and I'm just going to outline around the Bence burayı daha iyi yapabilirlermiş. Yani o şeyi, hattı pattern sevmedim. onto my anvil, just so we can forge Ben kılıçta biraz daha şey böyle, hani nasıl diyeyim, böyle yatay olmaması lazım. C gibi olmaması lazım that yani. piece of metal İlk that's seviyorum. going to be the guard. We need to forge the lugs Yalnız down dik a little seviyorum bit. derken There we go. kardeşim o. I can O öyle değil now kardeşim use o. the torch Ha. and heat up the ends of that guard and forge them Yukarı down doğru this olan. way. Anlasam. Muzbuz, teşekkür ederim. Eyvallah, hoş geldin. After forging out the Güzel general geçeceğim shape of the guard, I let it cool down in my heat treating oven. Then we can move on to Bunu da grinding the çelikten yapıyorlar. Inch long piece of pre. chunky piece of meat. Birleştirmeye geçiyorum artık. With the handle shape, it's time to En finalize the çok oynatılan an mı? I don't know about you guys, but I need a break iyi- from all iyi- this iyi filing kaşaması. and hand sanding and fluting. I think it's time to go slice a couple başarılı duruyor pumpkins and oğlum. maybe have a stab at a soda bottle. Fırat yalnız keşke tek full ekranda izlesek ya. Onu iyi Yayında de- biraz şey görünüyor. That pumpkin cutting was pretty terrifying. On one of those cuts, I think I had the blade tipped on a little bit of an angle, and it caught onto the pumpkin and kind of drew the sword blade up as I was kind of going down. And if you look back at the video and slow it down super slow, frame by frame, you can see that blade like flexing like this, like serpentine. It was going up and down at the olmuş lan o same kılıcı time. öyle? But it did its job. It stayed there. The blade is basically tempered like a spring, so it's technically made to move quite a bit, and it's pretty thin. We're ready to move on to doing the gold inlay on the fittings. To start out with, for the front spacer, we need to get a good layout for the very center of the front spacer and then the center going this direction as well. So I can get my name. mark on the ring as a very. Next, ...24 ayar gold'dan ne basıyor ya? Damga mı basıyor? Peace. Ha, şey yapıyor. Aynen. Of ne güzel oldu lan. Dur daha onu bir cilalayacak o zaman gör reis. Royer. Bu alanın ismi muhtemelen. Alıcının ismi bu. Alıcının ismi mi yoksa? MS. Ha, bu muhtemelen işte Michael bilmem ne falan olabilir. Bu muhtemelen alıcının ismi. Kılıcın ismi de Royer olabilir belki.
Now it's time to focus some more attention to the blade. Our blade has been ground and hand sanded, but it has not been etched yet to reveal the Damascus pattern. First, I clean the blade off really well, and then I etch it in a water and ferric chloride solution for 5 to 10 minute cycles. After each one of those cycles, I take the blade out, sand all the oxides off with 3000 grit sandpaper, and then put it back in the ferric chloride solution for another cycle. Two or three more cycles like that, and this blade should be fully etched and ready to move on to polishing and coffee darkening after that. The ferric chloride solution eats away one type of steel in our Damascus pattern, the 1084. The 15 and 20 is the other type of steel, and it has a little bit of nickel in it. The nickel resists the ferric chloride etch and keeps it shiny and bright. Whereas the 1084 turns dark and etches deeper and deeper the longer I keep it in the ferric chloride. Ne yaptınız abi siz ya? Ne yaptınız abi siz? Bu ne abi, bu ne? Bu kılıcın özelliği abi hem çok sert olması, üretildiği çeliğin şeyi açısından ısıtılıp soğutuluyor. Bu değişik bir tarzı var Damaskus'un yapılışının. Taş gibi oluyorlar. Normal çelikten daha sertler. Ayrıca çelik desenli abi, kendi desenli. Yani üzerine bir şey basmıyorlar. Çelik böyle demir gibi görünmüyor. Bak şimdi göreceksin desenlerini. Gördün mü? Bu gördüğün desenler adamlar tarafından işlenmedi. Doğal bir şekilde oluştu bu. Isıtılıp soğutulurken oluştu bu desenler. Çeliğin özelliği bu. Kılıcın özelliği bu. Görüyor musun bak? Adamlar yapmadılar bu deseni. I think it looks absolutely phenomenal. I could not be more pleased with how this mosaic pattern came out. And since it's a sword blade, there's a whole lot of it to enjoy. Yok az Türk kılıcı hediye edebilirim ne la? Türk kılıcı ne ya? Şey mi? Zülfikar reis. Zülfikar mı ne? Türk kılıcı ne ya? My layout is done. Var mı oğlum öyle bir şey? Türk kılıcı diye bir şey var mı? Türk kılıcı. Zülfikar falan çıkacak kesin. Osmanlı kılıcı, o kılıçları falan. Bu şekil mi? Bu şekil mi diyorsun? Ben hiç sevmiyorum bu kılıçları. Bu şey kılıçları sevmiyorum. Stil olarak şey yani. Bu stili sevmiyorum. Fazla şey biraz. Anlarsın ya. Görünüşü açısından güzel değil. Palaya benziyor, anladın mı? Sarmıyor. Bu sarmıyor kanka, bu sarmıyor. We can start filing in the scallops. Böyle bir şey olursa Dönerci kılıcı dedi ya. Two of them so far. Bak böyle bir şey olursa eyvallah. O kılıç hafif ve keskin. Evet gerçekten öyle. Ya ama Avrupalıları anasını ağlatmamızı sağlayan şey teknik olarak tam olarak bu kılıçlar değiller. 16 to do in total. Like to start Ama şimdi o noktaya girersek kesinlikle çıkamayız, boş ver. Tam olarak bu kılıçlar değiller. Yani Yeniçerilerin üzerinde zırh olmaması, fazla hızlı olmaları, o bizim orduların daha büyük olması, birçok faktör var abi. Teknolojimizin ileride olması. Anladın mı? Ya sadece bu kılıcın böyle olması değil bizi öne götüren şey. Adding more and more pressure. Ne yazdı lan Arapça? Çok merak ettim. Ne yazdı Arapça? Translate. Arapçada kalmış zaten. Selamünaleyküm yazmış. As yazın abi şu arkadaşa. If you're interested in how I went from a homeschooled kid making my first knife at 14 işçilik çok fena years ya. old to making the knives and swords I'm making today, then
subscribe to my email list where we talk about just that. Link is in the description. Just need to start. Nereye bak? Oo, buna da mı işlediler? Her yerine altın. I am done. And starting over is an Zaten option we 65 bin cannot dolar afford. olmasının en büyük nedenlerinden biri bu herhalde. Muhtemelen o goldlarını. Bak şurada var. Şurada bir gold detayı var. Burada bir de dikeyde gold detayı var. Abi adamlar her detayına uğraşmışlar ya. Oh man. All the bluing is done and I've sharpened Excelsior's blade. Oğlum. One more thing we've got to do, and that's to assemble all the pieces, and Excelsior is done. I've got all the parts cleaned up, Silince inspected, ne çıkacak everything's çok good merak to go. ediyorum ya. This is such a surreal moment for me. I can't believe Excelsior is almost finished. I've spent 4.5 months working on this sword for 8 to 12 hours a day, and it's almost done. Excelsior is finally done. I got all the tape off, I cleaned it up. Kılıca I bak. have spent 4.5 months working on this sword. The longest sword project I've ever done. The previous sword was about 3 months. This one took a little longer because it was fancier. And oh boy, Çok güzel ama. it's just about the right weight İnanılmaz where you güzel can hold it oğlum. with one hand and wield it. It'd be a little unwieldy with one hand, or you can get both hands on there because there's enough handle to fit both of your hands for sure. I got the blade Lafını da nice yapmışlar. and thin. We've got a nice taper all the way down the blade. I'm so happy with how the Damascus came out too. This mosaic is just so cool looking. The balance Vallahi point is alkışlıyorum ya. about 6 inches in front of the Şey guard, gibi olmuş ama yani kılıçların Rolex'i gibi which olmuş is lan bu. exactly where I was wanting it. İsmi de benziyor. 4.5 months. It took longer than I expected, but wow, was it worth it? It was such a great learning experience, Gerçekten and I bro. couldn't be more pleased with how this sword came out. I absolutely love it. I will see you in the next video. May the forge be with you. Bye-bye!